Merhaba. Hyper-V üzerinden, Windows sanal işletme üzerinden Macintosh yani macOS işletim sistemini nasıl kuracağımı bir rehber olarak anlatmak istiyorum. Hyper-V'mizi açtık. Yeni sanal makine diyoruz. Sonraki diyoruz. Buraya ben Mac diyorum. Siz dilediğiniz bir isim verebilirsiniz. Sonraki ikinci nesil seçili olacak arkadaşlar. Sonraki diyoruz. Buraya ben 8 GB ve üstünde verirseniz iyi olur. Benim makine 8 GB kaldırmayabilir. Ben 7 küsür vereceğim. Hesap makinesinden hesaplayalım. 1024 baz alıyoruz birim fiyatını. 1 GB'den 1024 olarak algılıyor sistemler. Buna çarpı 7 dediğim zaman eşittir diyorum. 7168 veriyorum. Siz 8 ve üzeri verebilirsiniz. 8, 12. Bilgisayarınızda belleğiniz varsa daha hızlı yapar işlemleri. Kaç verecektik? 7000. Tekrar hesaplayalım. 7 çarpı 1024. Evet, 7168 verebilirsiniz. 8 ve üzeri verecekler de 8 çarpı 1024 yapabilirsiniz. Birim olarak 1024 seçin. Biz 7 vereceğiz arkadaşlar. 7 çarpı 1024. 7168. 7000 de yazabilirsiniz buraya ama sistemin dediğim gibi algılaması için, performansı için 7168 yazdım. Dinamik bellek bağlı kalabilir. Açık da bırakabilirsiniz. Kapat da. İsterseniz makinenizde bellek varsa burası tik işaretli olsun. İhtiyaç duyduğunda Hyper-V kendisi zaten RAM'den alacaktır. Sonraki diyorum. Burada default switch seçebilirsiniz. Benim bir özel anahtar oluşturmuştum. Onu seçiyorum. Bu biraz daha hızlı. Default switch ile devam edebilirsiniz. Burada diskimi ben sanal makineler için oluşturduğum bir yer var. Oraya atacağım. Siz de istediğiniz bir konumda oluşturabilirsiniz. Buraya da yine aynı sanal makinenin ismini vereyim. Mac diyelim buna da. Evet, sanal makinamız bu klasörün içinde olacak diskleri. Klasörü seç dedim. Sonraki demeden önce ben 90 GB verdim ama siz fazla diğeriniz varsa fazla da verebilirsiniz. 60 ve üstü olursa idealdir. Ve son diyelim. İşletim sistemi sonra yükleyeceğiz. Son dedik. Son dedik. Evet. Sanal makinamız hazır. Sanal makinamızı daha sonra ayarlarını yapacağız. Ayarlarını yapmadan önce indireceğimiz 2 tane internetten dosyamız var. Küçük dosyalar. Bu linkler videomun açıklamasında alt kısımda buradan alabilirsiniz. Bu linke geldikten sonra en altta bu dosyayı indiriyoruz. Evet, bu dosya iniyor. Bunu indirdikten sonra recovery dosyalarını indiriyoruz. Bu da 600 MB dosya. Bu linki de videonun açıklama kısmına atacağım. Oradan alabilirsiniz. Dosyalarımızı indirdikten sonra ben daha önce indirdiydim video uzun sürmesin diye. İndirilenlere gelelim. Önce disklerimizi belirleyelim. Evet, bu dosyalar sıkıştırılmış oluyor arkadaşlar. Bunları açarsınız. Önce UEFI diskimizi alıyoruz. Kopyala diyoruz. Bunu nereye atıyoruz? Sanal makinamızın içine. Oluşturduğumuz C'de sanal makina Mac diye oluşturmuştuk. Zaten kendisi oluşturmuş sanal makine işlemcisi Hyper-V. Bu diskin yanına atıyoruz. Buraya attıktan sonra içine giriyoruz bu diskin. Aç diyoruz. Evet, diğer indirdiğimiz dosyayı alıyoruz. Bu da recovery'nin içinde. Bu dosyayı kopyala, yapıştır diyebilirsiniz. İsmini değiştirmeden. Nereye yapıştıracağız? Bilgisayarıma gelelim. Bu diski zaten daha önce Windows'a tanıtmıştık. Bunun içine yapıştırıyoruz. Burada unutmamamız gereken bir şey var arkadaşlar. Tekrar bilgisayarıma gelelim. Bu diski Windows'tan ayırmamız gerekiyor. Çıkart diyoruz. Sağ tıklayıp mouse'la. Bu diski Windows tanımasın. Evet, onu macOS kullanacak. Şimdi ayarlara geçelim. Sağ tıklıyoruz. Ayarlar diyoruz. Burada üretici yazılım var arkadaşlar. Buraya gelmeden önce diskimizi, o UEFI diskimizi buraya eklememiz gerekiyor. Burada sabit sürücü seçilirken ekle diyorsunuz. Göz at diyorsunuz. Neredeydi? C'de sanal içinde, Mac klasörün içinde. Bu UEFI diskimizi ekliyoruz. Bu ikinci disk değil, birinci disk olarak ayarlayacağız bunu. Ekledikten sonra uygula diyelim. Şimdi üretici yazılıma geliyoruz. Bu diski en yukarıya taşıyoruz. Çünkü buradan başlayacak, okuyacak.
Diskimizi de ikinci sıraya alıyoruz. Bu da zaten sanal anahtar anahtarımızdı. Bu en aşağıda kalabilir. Uygula diyoruz. Daha sonra güvenlik ayarlarına geliyoruz. Güvenli ön yüklemeyi etkinleştir. Bunu kaldırıyoruz. Bu tiki. İşlemci sayısını ben şu an şeyim var hafızamda. Ben bunu 6 yapıyorum. Sizde de varsa fazla yapabilirsiniz. 4 GB de yeterli olur. 4 sanal işlemci de yeterli olur. Sabit sürücümüzü de ayarladık. Burada tümleştirme hizmetleri var. Bu konuk hizmeti kapalı geliyor. Bunu açıyoruz. Denetim noktalarını da kaldırıyoruz. Denetim noktası bilgisayar Hyper-V oluşturmayacak. Uygula diyoruz. Bu ayarlardan sonra tekrar bir kontrol edelim. Üretici yazılımımız diskimizi aldık yukarıya. Birinci disk olarak. İşlemcimizi ayarladık. Tümleşme hizmeti, konuk hizmetini açtık. Denetim noktalarını kaldırdık. Tamam arkadaşlar. Şu an makinamızı başlatabiliriz. Başlatalım. Başlat dedik. Evet. Bu ekran gelecek arkadaşlar. Enter da diyebilirsiniz. Direkt kendisi de otomatik zaten başlangıç ekranına geliyor. Burada biraz sabırlı olun arkadaşlar. İlk kurulumda bu ekran biraz geç şey yapıyor. Yani böyle donmuş gibi bir his falan verirse bekleyin. Biraz beklemeden sonra kurulum ekranı gelecek. Kurulumumuz devam ediyor. Evet, biraz beklemeden sonra böyle bir ekranımız gelecek. Ya bu videoyu paylaşmamdaki sebep bilgisayar Mac mi yoksa Windows mu tercih etmeniz için Mac'i denemek isteyen arkadaşlar ya da Mac'e dönmek isteyen arkadaşlar önce deneyeyim derseniz bunu kullanabilirsiniz. Burada Disk Utility'ye geliyoruz. Continue diyoruz. Burada diskimizi belirleyeceğiz. Yüklemek istediğimiz diski. Evet. Burada üst taraftaki Bulk Disk diyoruz. Buradan Eras diyoruz. Buraya yine bir isim veriyoruz. Yine Mac diyelim. Siz dilediğiniz bir isim verebilirsiniz. Ben hepsi aynı olsun diye istiyorum. Sanal makinenin ismiyle hepsi aynı olmuş oluyor. Eras diyoruz. Şu an diskimizi biçimlendiriyor. Biçimlendirme işlemi bittikten sonra diskin seçimini yapacağız. Evet, biçimlendirme tamamlandı. Done diyoruz. Bu ekranı kapatıyoruz çarpıdan. Şimdi kurulum ekranına geliyoruz. Buna da yine Continue diyoruz seçtikten sonra. Evet, yine Continue diyoruz. Burada da biraz bekliyor. Makinenizin hızına göre bekleme süreleri değişebilir. Evet, bu ekranda burayı okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Agree diyoruz. Devam ediyoruz. Evet, burada ayırdığımız diski seçiyoruz. Bu zaten UEFI yükleme diskimiz. Bu diski seçtikten sonra Continue diyoruz. Evet, macOS'umuz bu diske yüklenmeye başladı. İnternet hızına göre bu süre düşüp artabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan sonra ben videoyu keseceğim. Çünkü bu kadar bekleyemem. Benim internetim yavaş. Bekledikten sonra dil ve seçimi geliyor. Aynı Windows'taki gibi. Dil seçimini ve ülke seçimini yaparsınız. Klavye seçimini yaparsınız. Daha sonra kullanıcı adı ve şifreniz oluştuktan sonra macOS kullanmaya başlayabilirsiniz test amaçlı. Dediğim gibi burada Windows'tan eğer Macintosh'a geçmek isteyen arkadaşlar varsa önce bilgisayarınızda yer varsa eğer destekliyorsa bilgisayarınız sanal makineye kurabilirsiniz. Windows Hyper-V üzerinden. Macintosh'te yani tavsiye edenler genelde kullananlar genelde grafik işlemleriydi, işte video oluşturmaydı, böyle büyük dosyaları ya da çizim yapanlar, işte AutoCAD falan kullanan arkadaşlar, mühendis arkadaşlar genelde tercih ediyorlar. Siz de ona göre kararınızı verirsiniz. Yani Windows mu kullanayım yoksa Mac mi kullanayım, ona göre kararınızı verirsiniz. Bu videomda bu kadardı. Teşekkür ederim.